Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kısmetinizde neler var bununla ilgili açılımlar yapacağız. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki biliyorsunuz gezegensel olarak önemli etkiler söz konusu. Bu sene hep geçiş süreçleri aslında. Geçiş ve yeni başlangıçlar süreçleri. O yüzden bu güneş tutulmasının ardından da bu konuda açılım yapmayı tercih ettim. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, davranışlarında tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Yaşamlarını, yaşayış şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın Allah. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin.
Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi her deste için kart seçiyorum. Devam kartları da seçeceğiz. As you know, zaten biliyorsunuz süreci. Evet. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde neler var? Olasılıklar doğrultusunda pembe çiçek. İkinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda kısmetinizde neler var? Yeşil çiçek. Ve üçüncü desteği seçenler. Kısmetinizde olasılıklar doğrultusunda neler var? Kırmızı çiçek. Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen hepsini de dinleyebilir. Kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Bu benim adına Avatar içeceği verdiğim içeceğim. İçinde spirulina, chia ve bazı başka şeyler de var sağlıklı. Evet. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Pembe çiçeği seçenler. Bakalım kısmetinizde neler söz konusu? Olasılıklar doğrultusunda. Açıya bir bakalım. Evet, aslında gözüküyor hepsi. Şu biraz şey ama o da gayet güzel gözüküyor aslında. Evet, devam kartlarımızı seçelim. Evet, kısmetinizde neler var bakalım. Olasılıklar doğrultusunda. Kısmetinizde neler var? Kısmetinizde bakalım neler var? Tılsım dörtlüsü 2 kez çıktı bakın. Ya burada bu desteği seçenler aşırı cimri kişiler. Kabul etmek istemeseler de. Böyle para harcarken 10 kez düşünen, böyle en ufak kuruşun hesabını kitabını yapan çıkarcı kişiler ya da sizin karşınıza böyle kişiler çok fazla çıkmış olabilir. Kendinize objektif yaklaşın. Kendinizi en iyi siz bilirsiniz. O yüzden de aslında başkasını kandırdığınızı zannederken kendinizi kandırırsınız. Kendinize objektif yaklaşın. Evet, kısmetinizde neler var? Bakalım şunu hissettim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuradan da ekstra kart seçeceğim. Kısmetinizde neler var? Olasılıklar doğrultusunda. Kısmetinizde neler var? Olasılıklar doğrultusunda. Şunu hissettim. Evet, Allah. Bunlara en son bakarız. Şurada kalsın. Şöyle enerji çubuğumuzu da alalım. Açıya bakalım tekrar. Gayet güzel gözüküyor. Evet, iyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim.
Şimdi burada cimrilikten bahsetme sebebim oğlak enerjisinin çok fazla çıkması. Şeytan, tılsım beşlisi, tılsım dörtlüsü ve zaten diğer deste başka deste olmasına rağmen gözünüzün önünde çektik. Tekrar bir tılsım dörtlüsü enerjisi söz konusu. Burada öncelikle genel anlamda kısmetinizde neler var diye baktığımızda olasılıklar doğrultusunda yaptığınız işler, yaptığınız görevler, buralarda size cimrilik yapmış, buralarda sizinle sidik yarışı içerisine girmiş tabiri caizse, size böyle vermesi gereken paradır, işte ilgi alakadır, değerdir, zamandır, ayırması gereken, yani bunu ilişki olarak da düşünebilirsiniz. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda da düşünebilirsiniz. Bu konularda zamanında değerinizi bilmemiş, zamanında size cimrilik yapmış herkesin karşınıza geç de olsa değerinizi anlayarak, değerinizi bilerek çıktığını görebilirsiniz. Böyle yeni başlangıçlarla, bakın geçmişten bazı kişilerin tılsım asa enerjisiyle yenilik, belki yeni iş teklifleri ya da hak ettiğiniz o parayı belki artık sizin hevesiniz geçtikten sonra size vermek istemeleri, sunmak istemeleri gibi süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Burada bu kişilerle, yani bu özellikle bu desteği seçenler o cimrilerden değilse, o cimrilerden olan kişiler için de yorumlayacağım iki türlü. Zaten bu açıdan da aslında az çok anlamanız gerekiyor ama ben yine açıklayacağım. Kartlar diyor ki bu tarz kişilerle karşılaştın çünkü senin kendi değerini cimri, manipülatif, kendine bağımlı hale getirmeye çalışan, kendine bulunmaz Hint kumaşı zanneden kişilerden özgürleştirmen gerekiyordu. Senin değerini küçümseyen, seni kıskandığı için, kendine bağımlı hale getirmek istediği için, sidik yarışı içerisine girdiği için işte böyle değerini küçültmeye çalışan, küçümsemeye çalışan, çeşitli böyle hem istemiyormuş gibi davranıp ondan sonra değerinden daha az ya ilişkiyi satıyorum belki daha az ilgi alakayla, daha az saygıyla ya da daha kötü koşullarla böyle size o ilişkide tutmaya çalışması belki o kişinin ya da iş hayatıysa belki hak ettiğiniz sizin çok daha yüksek bir maaş ama onun daha azını sanki lütfedermişçesine sunmaya çalışması gibi ya da bunu başka konular üzerinden düşünebilirsiniz. Buradaki ana tema bu. Bu tarz davranışları sana sunan, sanki sen ona muhtaç mısın gibi, onun verdiği 5 kuruşa yani muhtaç mısın gibi, sen aslında şöyle bir süreçten de geçmişsin. Değerini küçültmüşsün. Bir denemişsin aslında oluyor mu diye ama sen değerini küçülttükçe saygınlığının, bolluğunun, bereketinin, sağlığının belki daha da kötüleştiğini yaşamışsın. Yani karmik bir süreç yaşamışsınız. Bu kişiler sizin karşınıza neden çıkmış? Kendi değerinizi görmeniz ve bu tarz sınavlarla karşılaştığınızda kendi değerinizi küçültmemeniz için. Yani bakalım bunu kendi kararınızla, aklınızı kullanarak o cimriye karşı siz de kendi değerinize sıkı sıkı tutunarak kendi değerinizin arkasında durabiliyor musunuz? Kendi hakkınızı savunabiliyor musunuz? Aklınızın gücüyle şimdiye kadar kendinize kattığınız yeteneklerin, eğitimlerin vesaire enerjisiyle, kalitenizle, zekanızla, yüksek iletişim yeteneklerinizle, yani burada kendinizi savunabildiniz mi? Sesinizi çıkarabildiniz mi? Keskin de olsa bazı gerçekleri söyleyebildiniz mi? Bunu yapamayanlar için zaten çok karmik süreçler olmuş. Yani aman etliye sütliye karışma, aman ona ses çıkarma, buna ses çıkarma. Bunu dedikçe seni zaten daha da bok çukuru gibi enerjiler bekledi ve yaşadın bunu. Sağlığından oldun, bolluğundan, bereketinden oldun. Atıyorum belki bir araban vardı, sürekli masraf çıkarmaya başladı. Belki sattın, belki yani bir sürü maddi manevi zaten sıkıntı yaşadın. Neden? Buradaki karmik durum senin kötülere, böyle manipülasyon içerisinde olan kişilere karşı sınır koyup sesini çıkarıp çıkaramayacağını sınayan bir süreçte. Sen şimdi bunların karşına, bu geçmişte sana bunları yapan kişilerin karşına tekrar geldiğini görebilirsin. Yeni tekliflerle, yeni başlangıçlarla, ilk başta çok cazip, çok tatmin edici başlangıçlar ve tekliflerle sana gelebilirler. Eski atıyorum belki yüklü bir nafaka, bilmem ne, hani
Özellikle maddi açıdan çok böyle tatmin edecek, biraz da hevesiniz ama kaçtıktan sonra zaten hani uzun bir süre zaten o istediğiniz şeyi sunmamışlar size. Ama geç de olsa gelecek diyor. Ama kartlar diyor ki senin burada geçmişte yaşadıklarını unutmaman gerek. Yani sizin kısmetinizde geçmişte yaşadığınız, ağzınıza nokta nokta yapanları unutmamanız gerektiği gözüküyor. Bunu unutursanız bu işte nasılsa size artık değerinizi anladı bilmem ne deyip gardınızı düşürürseniz tekrar aynı BOK çukurlarına düşme potansiyeliniz gözüküyor, görüyorsunuz burada. Kartlar diyor ki o yeni başlangıçları kendi değerlerine sahip çıkarak yapman gerekiyor. Kendi hakkını savunarak yapman gerekiyor burada. Yani ben burada sizde eğitim seviyesi iyi, kendine çokça birikim katmış, yetenekli, iletişim yetenekleri yüksek birisi olarak görüyorum. Ama siz burada e, ya bu şey bile olabilir. Mesela ben de çok eskiden bu süreçlerden geçtim. O yüzden ben her zaman aklı selim yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Aman spiritüellik herkese böyle la 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 değildir. Yani bunu tasavvufu da araştırdığınızda görürsünüz. İşte Yunus Emre, Tapduk Emre, yani bunlar bazen çok celalden gözüken, çok acımasız gözüken davranışları da öğrencilerine yapmış kişiler. Neden? Çünkü o an anladığı dil o. O kapıdan da geçmesi gerek. Oradan da öğrenmesi gerek. Sen bir şeytanla karşılaştığında aa canım sana sevgiyle yaklaşıyorum diyemezsin. Bunu da spiritüellik adını hiç veremezsin. Burada sen kendi hakkına girdiriyorsun. Tam tersi Allah'ın yasalarına, hatta tövbe haşa ama Allah'ı yok saymaya başlayıp şeytana kul köle oluyorsun. Ama ben spiritüelim, işte sevgiyle yaklaşıyorum, tembelliğine ve saçma sapan böyle bakış açılarına, karaktersizliğini spiritüellik maskesiyle kapatmaya çalışıyorsun dik duruş sergileyemediğin için. Şimdi tekrar bunları yaparsan fakirlik de seni bekliyor. Ondan sonra hiç şikayet etme diyor kartlar. Yok efendim neden istediğin maaşı sana vermiyorlar da, yok efendim neden sen tekrar değerinin bilinmediği bir ilişki içerisindesin de boşanmak istiyorsun boşanamıyorsun da, işte taşınmak istiyorsun taşınamıyorsun da, kendin yapıyorsun kendin seçiyorsun. O zaman kartlar diyor ki hayatın sana bu tarz yerlerden, bu tarz kişilerden özgürleşebileceğin şartlar hayat zaten sana sunuyor daha doğrusu. Sen bu şartları da yine geçmişte o bok çukurları içerisinde kalmaya devam etmek için değerlendiriyorsun. Aa diyorsun nasılsa para geliyor, ben yine de bu şeyleri değiştirmeyeyim, o yeni başlangıçları yapmayayım. Bunu yapmaya devam ettikçe diyor kartlar size, o gelen para da gidecek, o gelen şans da gidecek. İptal negatif kötü şeyler, olasılıklar doğrultusunda tabii ki sizin artık kendi geleceğiniz, önünüzdeki süreçle ilgili aklı selim şekilde, düzgün şekilde kim sizin ağzınıza nokta nokta yaptı, kim gerçekten değerinize uygun davrandı, kim hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşadı, yaradılanı sev, yaradandan ötürü anlayışıyla, kim gerçekten Allah'ın tarafında, kim gerçekten malın, mülkün, şeytanın tarafında, kötülüğün tarafında. Bunları çok net zaten şimdiye kadar yediğiniz kazıklarla çok net öğrenmişsiniz. Burada bundan sonra artık bu öğrendiklerini hayata geçirme zamanı. Hayatına geçiremezsen de bu tarz kişilerin kulu kölesi olmaktan şikayet etmeyeceksin ondan sonra diyor kartlar. Burada siz artık hani hani yumurta dayandı derler ya, siz o aşamadasınız. Bunu görüyorum. Yani buradan sonrası sizin için ya gerçekten o yeni fırsatları da heba etmek, bu tarz yerlerden özgürleşemeyerek, ya da bu tarz yerlerden özgürleşip bu kişilerden geliyorsa bu yeni teklifler, yani işinize yarayan tarafını alıp yine bu kişilerden özgürleşerek yolunuza devam etmeniz. Yeni kişilerden de çok güzel teklifler gelebilir. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden yolunuzu çizebileceğiniz, hayatınıza kaliteli insanlarla, hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan insanlarla devam edebileceğiniz. Bu bir insanın ne kadar kaliteli olup olmadığının çok güzel unsurlarındandır mesela. Bunları böyle değerlendirerek hayatınızda çok güzel aslında başlangıçlar yapabileceğinize, geçmişin belirsizliklerinden, değersizliklerinden, maddi manevi sıkıntılarından özgürleşebileceğinizi söylüyor. Ama dediğim gibi sağlıklı kararlar veremezseniz, kendi hakkınızı savunamazsanız, kendi değerlerinizi koruyamazsanız da o zaman burada şu kartları görüyorsunuz yani. Yeni başlangıç yapman lazım. Yani içindeki çocuğun hatırına diyesim geldi burada. Belki içinizdeki çocuk bile
size feryat figan ediyor yani. Artık bu kişilerle aynı ortamda durma, artık kendi yolunu çiz. Bak senin böyle böyle hayallerin var, bunları yap. Bunları söylüyor kartlar. O yüzden aynı zamanda size cimrilik yapmış kişiler, yani her türlü değerinizi bilmemiş kişilerden özgürleşme süreçleriniz gözüküyor. Bu doğrultudaki eğitim, iş, kariyer, eğitim, para, her türlü bu anlamdaki fırsatları değerlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Kendinizi erteleme potansiyeliniz de gözüktü. Bir kısmınız o kararları veremeyecek olarak gözüküyor. İptal. Bir kısmınız da verebilecek ve belki kendi işi, kendi kariyeri, kendi düzeni, değerini bilen insanlarla bir arada olması, kendi hakkını savunması, etrafının kaliteli insanlarla donatılması gibi süreçler yaşayabilir. Burada ve kendi değerinizi seçtikten sonra o kötülerin de o milleti düşürmeye çalıştıkları bok çukuruna kendilerinin düştüğünü görebilirsiniz. Ama siz burada o kararları verdikten sonra işte. Hani bazıları diyor ya hani kötüye neden bir şey olmuyor, iptal. Oluyor aslında ama kötüye bir şey olması için sen ne yapıyorsun? Sen ne kadar sesini çıkarıyorsun? Sen ne kadar hakkını savunuyorsun? Sen ne kadar iyiliğin, güzelliğin, merhametin, vicdanın yanında durabiliyorsun? Burada birazcık pasifliği, karaktersizliği, omurga sahibi olmama durumlarını aşabilmeniz gerekiyor. Çünkü aslında karakterli, kaliteli, bu anlamda da kendinize çokça eğitimdir, yetenektir katmış kişiler olarak gözüküyorsunuz. Sadece bazı manipülatif kişilerin sizi olduğunuzdan daha azmışsınız gibi ya da hani bu düzen böyleymiş gibi, hayır değil, bu şeytanın oyunu ve illüzyonu, buradan çıkman gerekiyor. Yani size karmik süreçler bekliyor. İptal negatif kötü şeylere, bu karmik süreçleri de zaten şeytan oğlak enerjisidir. Oğlak senden kaliteli, karakterli, omurgalı duruş ister. Başkasının parasına, puluna göre, statüsüne göre ya da böyle saçma salak çıkar ilişkilerine göre şekil almanı değil, gerçekten karakter, adalet, doğruluk, dürüstlük, merhamet, vicdan doğrultusunda, hayatın işleyişi doğrultusunda karakterli duruş sergilemeni bekler. İşte burada aslında haritanızdaki Satürn'ünüzü ne kadar sağlıklı çalıştırırsanız, hani bu ne demek, detaylı açıkladım. O doğrultuda çok güzel sağlam yapılarla, özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, hayatınızı yeniden kurma bağlantılı süreçler yaşayabilirsiniz. Bankalar, ödemeler, buralardan çok güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, belki zaten çok şanslı birisiniz ama öyle aptal saptal kişilerle uzun süre denk geldiniz ki belki bu kadar şanslı ve bu kadar kaliteli birisi olduğunuzu unutturdular belki size. Öyle kişilerle öyle güzel kaliteli şanslarla karşılaşabilirsiniz ki tekrar aslında sahip olduğunuz güzellikleri hatırlama, yetenekleri hatırlama, aslında ben neymişim be, ben aslında böyle birisiydim ya aşamasına geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada bir yol ayrımı var. Bu çok önemli. Ya geçmişteki o bok çukuru gibi insanları seçeceksin kopamadığın için, ya da bu yeni fırsatları değerlendireceksin diyor kartlar. Bu desteği seçmiş olan, cimri olan ama işine gelmediği için cimriliğini kabul etmeyen, millete hak ettiği parayı ödeme noktasında 2 kuruşun hesabını yapmaya çalışan, insanları cimriliği nedeniyle parası olmasına rağmen değersizleştirmeye çalışan, her şeyde böyle pazarlık etmeye çalışan kişiler için de burada diyor ki sen paran olmasına rağmen insanları değersizleştirmeye çalışıyorsun. Hak ettiklerini vermiyorsun. Belki çalışanlarınız var bazılarınız için, bunu da görüyorum. Belki onlara hak ettiklerini vermiyorsunuz. Belki hizmet aldığınız yerlere hak ettikleri paraları ödemiyorsunuz. Burada kartlar diyor ki bu kişiler senden özgürleşecek. Bu kişilere zaten doğru yolda oldukları için bir şekilde hak ettikleri parada, statüde, değerde onlara zaten gelecek. Ama kaybeden sen olacaksın. Sen kaliteli insanla da karşılaşamayacaksın. Seni dinleyen, sözünü dinleyen, sana değer veren kimseyle de karşılaşamayacaksın. Tek başına böyle kalacaksın. Ve belki ondan sonra böyle hani seni bu cimri halinle kabul ediyormuş gibi gözüken bazı kişiler belki karşına çıkacak, yeni kişi gibi. İlk başta belki sevineceksin, ha para harcamadan bu kişi sana el uzatıyor, para harcamana gerek olmuyor ya da işte değer vermene gerek olmuyor diye, ama bir bakmışsın o el uzatan kişi seni
dolandırmış. Ucuz mal sadece fare kapanında olur diye bir laf var. Bunu her zaman unutun ve aynı zamanda ucuzluk çok pahalıya mal olur diye de bir laf var. Bunlar çok önemli, özellikle cimri kişiler için. Cimri kişinin yemeği bile yenmez denir yani. O yüzden burada hayatı böyle ufak tefek para hesaplarıyla geçen kişiler için de burada diyor ki kartlar, belki sen aşırı yalnızlık yaşayacaksın. Cimrilik yaptığın o insanlara sen pasif agresif davranışlarla işte para ödemiyorsun, hak ettiklerini vermiyorsun vesaire vesaire, işte malın mülkün var diye kendini bir şey zannediyorsun. Yapayalnız kalacaksın, maddi sıkıntılar yaşayacaksın, hastalıkla sınanacaksın. Burada cimri kişilere diyor bunu kartlar, olasılıklar doğrultusunda ve sen bu davranışları yaptığın kişiler de onların değerini bilen yeni kişiler, yeni işler, yeni mal mülk alabilecekleri iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı fırsatlarla karşılaştıracak hayat onları. Çünkü tövbe aşağı kimse Allah'ı kandıramaz. Sen burada mala mülke taparak aslında şeytana taptın. Ve malını mülkünü iyilik, güzellik, hayvanlara, doğaya destek olmak yerine harcamaktansa burada cimrilikle insanlara hava atmak için ya da çalışanların var belki vesaire. Böyle hani bir kuruşun hesabını yaparak belki ilerledin. Şimdi hayat da sana cimri davranmaya başlıyor. Şimdi Allah da sana cimri davranmaya başlıyor. Yaptığının aslında insanların hayatlarında nelere sebep olduğunu anlayabil diye. Cimri kişiler için de çok ağır bedeller, karmik süreçler gözüküyor. Yani bunu ilişki içerisinde de düşünebilirsiniz. Ama burada yine kurban bilincine düşmeyin. Yani bunu duydunuz diye size cimrilik yapıldı, şöyle yapıldı deyip sevinmeyin. Sana bu yapılırken senin elin armut mu topluyordu? Neden ağzını açıp hakkını savunmadın? Neden buralardan resti çekmedin? Hakkını aramadın o zaman? Bunu yapmayanları da kötü şeyler bekliyor. Onu söyleyeyim yani. Burada uyarı çok sert. Karmik, yani Satürn enerjisiyle çıktı. Sertliğine şaşırmamak lazım o yüzden. Kartlar diyor ki değerini seçmiyorsan ve kendi değerin doğrultusunda hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak, yaşayarak düzenler oluşturuyorsan güzel şeyler bekliyor. Ama bunu yapmıyorsan da ona buna köle olduğun, bok çukuru gibi hayatlar içerisinde bok yoluna da ölüp gittiğin, dünyaya ne bıraktın? Bir dikili fidanın yok, bir hayvanın duasına ortak olamamışsın. Böyle ölüp gitmen bekliyor seni yani diyor kartlar. Hatta şöyle söyleyeyim, belki parasına güvendiği için kendisine hiçbir şey olmadığını zanneden kişileri de yani o paralarının da kurtaramayacağı süreçler bekliyor ki bunun örneği dünyada çok fazladır. Ama o kadar çok şeytana ve paraya tapma enerjisine geçiyorlar ki bunu göremeyecek aşamaya geliyorlar. Bu da zaten en büyük lanetlerinden bu kişinin. O yüzden bu tarz kişilerde çok büyük karmik süreçler. Hatta şöyle söyleyeyim. Böyle bu cimriliğiyle burada hayat ona bir tane daha vuruyor, bakın bu cimri kişiye. Bu cimrilik yaptığı haliyle bakın burada şeytan diyor ki gel gel, ben seni öyle de kabul ediyorum. İlk başta bu kişi seviniyor. Diyor onu hiçbir şey vermemesine rağmen, zaman harcamamasına rağmen, bir de kendi kendini soktuğu bu kötü durumlarla ona el uzatıyor birisi. Ondan sonra bir tane de oradan vuruyor hayat ona, bakın. Kandırılması, kullanılması, negatif etkilere maruz bırakılması. Yani bir tane de ağzına nokta nokta oradan yapıyor kartlar ve gitmek istese de buradan uzaklaşamaya da bilir. Yani yeni bir kişi çıktı, yeni bir şans çıktı diye düşünürken oranın da bu cimri kişiyle oynaması, belki parasını kullanması, belki diyor ki karşıma yeni bir sevgili çıktı bu cimri kişi. Belki o sevgili onun parasını kullanacak. Belki onu dolandıracak, atıyorum. Yani böyle çok zor, karmik ve atlatamayacağı kadar zor süreçleri beklediğini söylüyor cimri kişilerin burada hayatın içerisinde. Ve bakın son pişmanlığın fayda etmeyeceği durumlar söz konusu. Ama siz de burada, kartlar burada diyor ki sana bunu yapmış, seni kendi değerinden şüphe ettirmiş. Sen bir şeyler yapmaya çalışırken sana hiçbir şey yapmadığı gibi kendi imkanlarınla yapmaya çalıştığın şeyleri de bozmaya çalışmış ya da onlara da göz dikmiş. Ya da sen bir çalışıyorsun, bir hizmet sektöründesin, oradasın, buradasın. Böyle sürekli böyle iki kuruşun hesabını yapan tipler falan. Yöneticiniz ya da müşteriler, fark etmez, kendinize göre düşünün. Bunları çok kötü şeyler beklerken siz de burada bunlardan özgürleşebilirseniz güzel şeyler bekliyor sizi burada. Olasılıklar doğrusu hakkınızın korunduğu, yeni başlangıçlar yaptığınız. Çünkü sen kendi hakkını savunmayı bildin. Sen artık bak burada o seni sokmaya çalıştığı illüzyonlardan, girdaptan, karışıklıklardan çıkıyorsun aklının gücüyle. Bu kartları da açalım.
Bırak, yani gerçekten bırak. Ufukta çok daha iyi bir şey var. Bakın burada da külüstür araba çıktı yine. Ve melek yardımı gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var mesajı çıktı. Yani burada artık gerçekten bırakmanız gereken karmik süreçleriniz söz konusu. Size değersiz hissettiren, kötü hissettiren, sıkışmış hissettiren, kendi yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi hayatta sanki gerçekleştiremiyormuş. Ya birilerine bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz belki, anlamıyorlar bile. Yani siz diyorsunuz ki şu o gidiyor onu başka türlü anlıyor falan hani. Bunun abiyane tabiri var da şimdi söylemeyeceğim burada. O yüzden yani çünkü nasibinde yok, yani o iyiliği güzelliği anlaması bile onun nasibinde yok, yaşayacağı musibet söz konusu çünkü. Ama burada sen sesini çıkardın, hakkını savundun, ona göre o şeytanlığı seçti. Tamam, o zaman seni yeni başlangıçlar bekliyor. Hatta bunlar da senin kapına gelebilir. Özür dileyerek ya da belki yeni iş teklifleri, yeni parayla ilgili teklifler kabul etmeyeceksin diyor kartlar. Kabul etmeyeceksin. Senin değerini bilen kişilerle ilerleyeceksin. Kabul edip aman işte pişman olmuş da aman çok zor durumdaymış da bilmem ne dersen. Geçenlerde okumuştum. Hazreti Yusuf saray hayatına geçtikten sonra onu kuyuya atan kardeşlerini aslında kendi içinde salmış yani, ama asla mesela saraya davet etmemiş. Yani kendi çevresinde bulundurmamış. Burada bu destede de bunu da yapabilmeniz çok çok önemli işte. Kötü kişileri o halde onlar bunu yapabilecek karakter yoksunluklarında. Okey, hadi yallah bataklığına. Yani ne laf anlat, zamanda zaten laf anlatmaya da uğraşmışsınız, kendi değerinizi de kanıtlamaya çalışmışsınız. Yani zaten bu karmik bir süreçmiş sizin için. Artık kendi yapını kurma zamanın diyor kartlar ki Güneş Ay Tarot YouTube kanalımda atalarınızdan mesaj var kartında da bu enerji çıkmıştı. Kendi hayatında kendi yapını kurman sevgiyle, kendine olan sevgiyle her şeyden önce. Öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer enerjisiyle, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayarak olasılıklar doğrultusunda. Evet, birinci deste açılış sert gibi gözüküyor ama Satürnyen mesajlar çıktı sizin için. Ve hayatınızın sonraki sürecinde uzun vadeli etkili mesajlar çıktı. Bazen sert gibi gözükür bazı şeyler ama seni uzun vadeli hayatını çok fazla şeyden, çok fazla kötülükten korur. O yüzden de değerini bilmek gerek bu yorumlarında. Evet, birinci deste olasılıklar doğrultusunda abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler. Yeşil çiçeği seçenler. Bakalım kısmetinizde neler söz konusu. Kısmetinizde neler söz konusu. Olasılıklar doğrultusunda. Negatif kişilik tepkiler, evet. Yeşil çiçeği seçenler, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda kısmetinizde neler söz konusu? Ay, bu kendini attı. Almayacağım ama vazgeçtim. Ben seçeceğim. Kısmetinizde neler söz konusu? Evet.
Kısmetinizde neler söz konusu? Kısmetinizde neler söz konusu? Size bir şey diyeyim mi? Bu destede ilk destenin sonrası gibi sanki. İlk destedeki doğru davranışı yapabilen kartların söylediği doğrultuda yaşayacağı sonraki süreç gibi. Çünkü ilk deste Satürn'ün sınavı, bu destede Satürn'ün ödülü gibi, bakın, dünya kartıyla, adalet kartıyla. Yani durdu ve uzun süre sonra belki e, hayatında çok güzel olaylar yaşamaya başladı diyebilir çevrenizdeki kişiler sizin için. Belki bazılarınız ikinci baharını yaşamaya başlayabilir. Evlenip boşanmışlar söz konusuysa, kadın erkek fark etmez burada. Çünkü siz geçmişte Aziz kartıyla aslında sizi olgunlaştıran ama fikir ayrılıkları, dediğinizi anlamayan, yani sizi zorlayan bir şey yapmak istiyorsunuz, engellerle karşılaşıyorsunuz, destekleyen kişi olmuyor. Aslında kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ama hani diyorsunuz ki bunun faydasını ne zaman göreceksiniz? Hani ne zaman iyi gelecek bazı şeyler? Belki okudunuz ettiniz işte neye yarayacak vesaire, ya da eğitimler aldığınızda hani nerede bunun hani hayatındaki güzel etkisi? Kartlar diyor ki yalnızlığınla barıştığında, belki bazılarınız için tek başınıza bir tatil, ya da size gerçekten iyi gelen insanları çevrenizde bulundurduğunuzda, yani fikir ayrılıkları yaşadığınız, kendi dediğini tek doğruymuş gibi dayatmaya çalışan, özellikle iş, kariyer, eğitim ya da aile bağlantılı kişiler olabilir bu kişiler, ya da para. Bu kişilerden özgürleşip, bu kişilerden şimdiye kadar zaten öğrenmen gerekeni öğrendin diyor kartlar. Bu kişilerle geçirdiğin süreç de senin için koruyucu bir etkiye sahipti aslında. Belki olgunlaşman için, belki bazı şeyleri öğrenmen için. İlmi konuda da olabilir, hani direkt eğitim öğretim konusunda da olabilir. İkisi birden de olabilir bazılarınız için. Öğrenmen gereken yol, yani neleri öğrenmen gerekiyor, hangi konularda olgunlaşman gerekiyor, bunları öğretti hayat sana. Ama şimdi sen zaten ermiş ve yıldız kartı, belirli bir seviyeye geldin. Bundan sonra yalnızlığınla barışıp artık sana hizmet etmeyen, seni engelleyen, kendi dediği en doğrusuymuş gibi dayatmaya çalışan kişilerden, yerlerden, kurumlardan, kuruluşlardan vesaire vesaire özgürleşmek bekliyor seni. Ve geçmişindeki bu engelleri, bu ertelemeleri de bununla birlikte şifalandırabilirsin. Çok sözü dinlenen, çok saygı duyulan birisi haline gelebilirsiniz. Burada gözlemlediğim ve o kadar sanki yükseliş gözüküyor ki hayatınızda. Ve bu desteği seçenlerde çok korunan enerjiler görüyorum. Yani kısmetinizde aynı zamanda aslında hem sanki şimdi hem de önünüzdeki süreçte hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için korunma enerjisi gözüküyor. Yani hem hayallerinizin gerçekleşmesi hem de korunma enerjisi, koruyucu enerji. Yani çok korunuyorum, sevdiklerim korunuyor, ben korunuyorum, hayvanlar, doğa korunuyor diyebileceğiniz ve içsel huzuru yakalayarak hayatınızda ilerleyebileceğiniz süreçler gözüküyor. Burada ben yükseliş görüyorum, evlilik görüyorum, aile görüyorum, mal mülk enerjisi görüyorum. Bazılarınız için başka şehir, başka ülke, belki çift vatandaş olma durumlarınız olabilir, başka şehir, başka ülkeye seyahat etme durumları olabilir. Tatil içinde olabilir, yerleşme gibi de olabilir açıkçası buradaki kartlara göre. Artık başkalarını memnun etmeye çalışarak değil, ya da sadece sanki başkalarının doğrusu var ve siz onların kurallarından ve onların kalıplarından çıkamazmışsınız gibi değil. Bu hayat size ait ve bildiğimiz kadarıyla hani bir geldiniz buraya, hani tekrar gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz, çeşitli inanışlar, felsefeler vesaire söz konusu ama kesinliğini kimse sonuçta söyleyemiyor. O yüzden geldin bu hayata ve senin hayatın. O yüzden şimdiye kadar ki o edindiğin olgunlukla, manevi olgunlukla da bakın burada artık acılarınızı şifalandırıp neden yaşadığınızı görüp mağdur edebiyatına takılı kalmadan hayatınızda kendi dünyanız, kendi karakteriniz, kendi değerleriniz, yeni güzel sayfalar, başlangıçlar yapabileceğinizi, sayfalar açabileceğinizi söylüyor kartlar. Ailenizden, köklerinizden, özel, yani eril taraf da olabilir açıkçası buradaki kartlara göre, dişil taraf da olabilir. Çok yine koruyucu etkiler olabilir. Yani
Soysal olarak da ben böyle hani dualarıdır, enerjileridir, korunma enerjisi görüyorum yine aynı zamanda. O yüzden bol bol dua edebilir, ziyaret edebiliyorsanız ziyaret de edebilirsiniz. Yine Güneş Ay Tarot YouTube kanalımdaki atalarınızdan mesajlar videosunu da izleyebilirsiniz. Burada gözlemlediğim terfi almak, başarılı işlerde, ortaklıklarda bulunmak, çok fazla rağbet görmeniz. Yani sizinle iş yapmak isteyen, sizi tanınma ve ünlenme süreçleriniz olabilir. Aynı zamanda gözlemlediğim ve böyle çok cool olacağınızı görüyorum. Yani sizin amacınız zaten tanınmak, ünlenmek ya da popüler kültürün peşinden gitmek değil. Popüler kültür benim diyeceğiniz etkiyi görüyorum. Yani ben başkasına göre şekil almam. Ben bunu kendim açısından da söylüyorum. Mesela Instagram diyor ki kardeşim diyor şu kadar saniye video atacaksın. Bu saniyeyi geçerse ben seni çok fazla kişinin önüne çıkarmam. Sen hayırdır bunu sen mi belirliyorsun? Yani ben açıklayıcı ve bilgi verici video çekiyorum. Ve ben o saniye içerisinde o videoyu çekemem. Böylece ne yapıyor biliyor musunuz işte? Kısa süre içerisinde çok fazla şey tüketen, tüketim çılgını olan, popüler kültür peşinde aynı zamanda böyle başkasının koyduğu saçma kuralları sorgulamadan sırf ünlenmek için böyle o kurallara sorgusuz uymaya çalışan, amacı aslında doğru şekilde ilerlemek değil, tamamen böyle onay almak olan ve kısa sürede bir sürü şey tüketip büyük bir boşluk, büyük bir tatminsizlik, hatta birden fazla tatminsizlikler içerisinde kaybolan insanlar, ruhunu kaybetmiş insanlar oluşturuyor. Bakın sadece tek bir şey bile. Çok fazla siz de görmüşsünüzdür. İşte Instagram'da çok fazla izlenmek için şu kadar saniye yapın, ilk videosuna şu şeyi koyun. Koymuyorum kardeşim. Koymuyorum. Ben normalde etik ve ahlaklı şekilde aktarılması gereken neyse, bahsedilmesi gereken neyse o şekilde ilerliyorum. Kendine değer veren, kendine saygısı olan zaten kısa kısa videolarla bir şeyler elde etmeye çalışmaz. Emek veren kişiyi de ayırt eder, kaliteli şekilde ilerleyen kişiyi de ayırt eder. Ben 800 küsür video çekmişim YouTube'da. Çoğu tarotla ilgili çok kimsenin aktarmadığı bilgilere sahip videolar. Hatta böyle işte yıl kartınızı hesaplama videosu neredeyse mini bir tarot eğitimi gibi mesela. Ücretsiz şekilde bunu kolektife sunmuşum. Bunun yanında daha neler neler, ne açıklamalar, ne şeyler. Bunların yapılmasını istemiyor. Neden? Çünkü diyor ki insanlar ardını arkasını çok bilmesin. Kısa süre içerisinde anlık hazlarını karşılayacak şeylerle ama daha sonra çok büyük boşluklara düştükleri şeylerle yola devam etsinler. Yani aslında ruhunu kaybetmiş insanlar oluşturmaya çalışıyorlar. Ama sen karar veremezsin buna. Ben bu şekilde ilerlemiyorum. Bu benim hesabım. Ben internet harcıyorum. Ben zaman harcıyorum. Ben kısa video çekmiyorum kardeşim. Çıkarmazsan da çıkarma milletin önüne. Sen Allah değilsin tövbe haşa. Buna sen karar veremezsin yani. Benim Instagram'a atarlanmam yani hayır. Bu çok sinir. Eskiden böyle bir şey yok. Neymiş canım? Belirli bir dakikayı geçerse uyarı veriyor orada mesela Reel videolara. Yok seni şu kadar kişinin önüne çıkarmayız. Yani ulaştığın kişiyi kısıtlayarak seni kendi kurallarına uymaya teşvik ediyor. Ulan senin kuralın insanlar katkı sağlayacak bir kural değil ki. Sen hayırdır yani. Sen bu insanlara NPC yapmaya mı çalışıyorsun? Soru değil bu. Öyle zaten de iptal negatif kötü şeylere. Bunu neden anlattım? Burada işte popüler kültüre böyle bu tarz saçma salak kurallara uyarak tamamen insanlar işte böyle geçenlerde de demiştim. Mesela diyorum ki o şekilde anlatma. Bunları da aktarman gerekiyor vesaire. Hani doğrusu bu. Öyle anlatınca dinlemiyorlar. İnsanlar kısa sürede olan şeyleri daha çok dinliyorlar. Bu insanların sorunu. Onlar bilmiyor. Onlar cahil çünkü. Sen bilen taraf olarak kim izliyor, kim izlemiyor kaygısından uzak şekilde doğru olan şekilde nasılsa o şekilde ilerlemen gerekiyor. Kolektif açıdan da buna müdahale yapıldı zaten yani geçtiğimiz süreçte. Açıklamıştım önceki videolarda detaylı olarak da. Burada da bunu söylüyor kartlar. Popüler kültüre uyarak değil. Burada anlattığım işte kendi ruhunun, kalbinin sesiyle, evrensel enerjiyle, birlik bütünlük bilinciyle, evrensel şifa, ışık, yüksek enerjiyle yola devam eden kişilerin yani popüler kültüre sen hayırdır ben kendim popüler kültürüm zaten diyeceği ama birileri de geldi ona ulaşmak istedi onunla tanışmak istedi diye de böyle şey yapmayacak yani bu zaten hani şey böyle normal olan bu zaten hani kendini seven kendini değer veren kişi zaten bana gelir hani
akışında yaşayabileceğiniz bir etki gözüküyor burada, olasılıklarda olsa. Ama şunu da söyleyeyim, popüler kültürün kölesi olmuş, bu tarz şeylere sürekli böyle tamah eden kişilerdenseniz, o zaman önce size bu tarz şeylerden yalnız kalarak, belki başarısız gibi gözüktüğünüz, bütün bu kurallara uyuyorsunuz ama neden olmadı, neden şöyle dediğiniz, aslında bunun size kendi doğru yolunuzdan çıkmamanız gerektiğini öğrettiği, o kendi bilgeliğiniz, işte o etik doğru yol, bu değişim dönüşüm süreci gözüküyor önce. Öncelikle bu taraflarınızı şifalandırabilirsiniz. Yani doğru ilerleyen kişiye zaten hak ettiği değer de, tanınma da, popülarite de, bolluk bereket de zaten gelir diyor kartlar. Yani seneler öncesinde, yüzyıllar öncesinde ünlü olan insanlar var. Bunların zamanında sosyal medya mı varmış? Yani ben böyle Instagram'ın oyun buyun, insanlar sanki onların elindeymiş gibi böyle hani bu tarz böyle saçma salak kurallar uydurmasına çok şeyim yani. İnsanlar da uyuyor buna. Bir de birbirini çok doğruymuş gibi bilgilendiriyor işte. İlk şeye hook adı veriyorlar, işte kanca. Kandırmak insanları, ilk kapağa şunu koy, ardından alakasız bir şey anlatmaya başla ki insanlar merak etsin, alakasını anlamaya çalışsın. O sürede zaten seni zaten izlemiş olurlar, atıyorum. Ulan bu düpedüz dolandırıcılık. Yani bir de bunun üzerinden şey yapıyor, neymiş? Şu anki sosyal medya süreci anca böyle işliyormuş çünkü. Yani sen yanlışın ekmeğine yağ sürüyorsun. Ne demek yani? Dur de, ilerleme. Zaten çoğu kişinin bunu yapmadığını, buna uymadığını görünce Instagram kendini zaten değiştirmek zorunda kalır. Ya da bu tarz saçma salak, yok şu kadar saniye video çek. Ulan sen mi belirliyorsun onu? Hayırdır ya, bu kadar bilgiyi zaman ayırıp, internet ayırıp sen mi aktarıyorsun? Ben senin platformunu kullandığım için sen para kazanıyorsun zaten. Sen hayırdır, yok süre sınırını geçerse daha az kişiye göstereceğiz videonu. Hayırdır sen yani. Böyle bu tarz saçma salak kurallara uyup ondan sonra da başarılı olmayı bekleyen kişilere başarısızlık ve değişim dönüşüm süreçleri bekliyor. Kendi evrensel bilgi, evrensel enerji, etik ve ahlaklı dürüst yol, bu doğrultuda sizi dönüşüm bekliyor. Kendi iç sesiniz, sezgisel tarafınız, aslında o doğru olan, yüksek olan enerjinize tekrar kavuşmanız. Ondan sonra zaten hak ettiğin parada, popülaritede, yükselişle seni bulur diyor kartlar. Ama zaten bu şekilde ilerleyen düzgün kişiler için kartlar diyor ki, popüler kültür deneymiş. Sen kendin popüler kültürün kendisisin zaten. Bunu deneyimleyebilirsin diyor kartlar. Neden? Çünkü düzgün ilerledin, doğru ilerledin. Yani gerçekten hak ettiğiniz başarının, hak edilen başarının, emeklerin karşılığının alınmasının, korunma enerjisinin, şifa enerjisinin, yani çokça konuda evlenme, yükselme, terfi alma, belki tayin bekleyen varsa bu, yurt dışı bağlantılı güzel konular, gelişmeler bekliyor sizi olasılıklar doğrultusuna ve burada ben işte bunun aydınlanmasını yaşayacağınızı görüyorum, bakın. Acı verici bir dönüşüm ama sonra bakın burada sanki hiç o acı verici dönüşüme tamah bile etmiyor. Diyor ki yani bu dönüşümü zaten kendisi yüzünden yaşamadı ki. Başkalarına uymaya çalıştığı için yaşadı belki de. Zaten düzgün ilerliyordu o yani. Yanlış bir şey yapmıyordu ki. O zaman ben bu şekilde kaliteli şekilde yoluma devam ediyorum. Zaten bu şekilde yolunun da açılacağı etkiler gözüküyor. İşte o birinci destenin devamı gibi deme sebebim bu. Oradaki o karmik etkilerden çıkanların, karakterli duruş sergileyenlerin, evrensel birlik bütünlük bilinciyle hayvansever, doğasever şekilde yaşayanların çok güzel süreçler yaşama enerjileri gözüktü. Lenormand'dan da çekelim. Kısmetinizde neler söz konusu? Ya işte bazı burada bu bahsettiğim aziz enerjisi işte. Bazı otorite figürlerinin, bazı böyle toksik baskınlık üzerinizde oluşturmaya çalışan kişilerin sizin yükselişiniz karşısında hiçbir şey yapamamaları. Hatta hayranınız olabilirler. Burada gözlemlediğim. Yani siz onları zaten geride bırakıp yükselmeye devam ediyorsunuz. Bunu söylüyor kartlar.
Aile bağlantılı, evlilik bağlantılı, mal mülk bağlantılı çok güzel şanslı süreçler yaşayabilirsiniz. Kasanızdaki paranız, malınız, mülkünüz artabilir. Kendinize ait bir eviniz olabilir. Kendinize ait bir işiniz olabilir. Ve burada kendi hakkınıza nerelerde girdiniz ya da girdirttiniz, bu anlamda değişim dönüşümler yaşayabileceğiniz ve yeni çözümlerle, karakterinize uygun, kalitenize uygun yeni çözümlerle rahatlayarak, özgürce, refah, bolluk, bereket, tanınma, başarı enerjileriyle yolunuza devam edebileceğiniz etkiler gözüktü. Burada da şunu görüyorum. Vay be, ben neymişim? Yani bunu zaten hep biliyorsunuz ve kendi merkezinizde kaldığınızda, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım ederek yaşadığınızda, dediğim gibi zaten hak ettiğiniz güzelliklerin size geldiğini zaten görürsünüz. Engellemeye çalışan kişilerin işe yaramadığını görürsünüz. Yani anlattığım örnekler üzerinden düşünebilirsiniz olasılıklar doğrultusunda. Kısmetinizde neler var? Resmi süreçlerle ilgili de pozitif, hakkınızın korunduğu, size acı çektirmiş kişilerin, yerlerin karşısında hakkınızı savunduğunuzda kazananın siz olduğunuz süreçler yaşayabilirsiniz. Ya da ailenizin olduğu kazananın süreçler yaşayabilirsiniz. Yani aile bağlantılı da hakkınızın, haklarınızın korunduğu güzel süreçler yaşayabilirsiniz. Ve böyle hani şey hissettim. Bireysel tatil, bakın, sizi şifalandırabilecek, bu tarz kişilerin enerjisini daha da şifalandırmanıza katkı sağlayabilecek tatiller de iyi gelebilir size. Hatta belki böyle yeni bazı kişilerle tanışabilirsiniz. Belki böyle spiritüel, merhametli, vicdanlı, daha böyle üst boyutlardan hayata bakabilen bazı yeni kişilerle, kadın erkek fark etmiyor burada. Duygusal anlamda da olabilir. Daha böyle hani hani nasıl diyeyim, normal bağlantı olarak da olabilir. Kadın da erkek de böyle yeni kişilerle tanışma süreçlerinizde olabilir aynı zamanda. Olasılıklar doğrultusunda. Yolculuklarla ilgili konularda, arabalar, taşıtlar, seyahatlerle ilgili konularda da aynı zamanda korunduğunuz enerjiler. Hatta belki hani çok nasıl yani şey görüyorum burada, hani size zarar verme niyetinde olan kişileri hani görme ve duyma konusunu bile yaşamayabilirsiniz. Onlar kendi kendilerine sanki elenebilir, direkt olarak gözlemlediğim olasılıklar doğrultusunda. Reddedilmek aslında seni koruyacak diyor. Yani Aziz kartının enerjisini hissettiriyor burada kartlar. Yani geciken, ertelenen bazı süreçler aslında sizin için koruyucu etkilerdeymiş demiştim ya burada. Ve sınırlar, duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırları savunun. İşte kendi hakkını savunan, kendi böyle hani o birlik bütünlük bilinciyle ilerleyen kişilerin çok güzel süreçler yaşamaları, yani evrensel sistem tarafından korunma enerjisi gözüküyor burada. Manevi olarak ve dünyadaki yaşam, fiziksel yaşam formunda da bu korunma enerjisi gözüküyor. Eviniz, aileniz, sevdikleriniz, haklarınız, emekleriniz korunabilir ve bazılarınız için taşınma ya da belki işte yeni sosyal medya hesabı ya da yeni bir ülke, yeni bir yer. Buralarda böyle yeni başlangıçlarla da çok güzel başlangıçlar yapıp çözümler bulabilirsiniz hayatınızla ilgili. Aynı zamanda olasılıklar doğrultusunda. Yani çok büyük korunma enerjisi gözüküyor. O yüzden negatif enerjiyle yaklaşan kişilerin kendi belalarını kurma. Yani siz o kişilerin belki adını sanını bile duymayabilirsiniz. O kadar korunabilirsiniz yani gözlemlediğim. Olasılıklar doğrultusunda. Size zarar vermiş herkesin hayatınızdan tek tek çıktığını, belki zaten bu desteği dinlediğinizde de böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Belki zaten geçmişte de çıktı. Onların yani hayatınız onlardan daha da
uzaklaşıp daha da yukarılara çıkabilir, değerlenebilir. Hakkınız savunulabilir. Ve size zarar vermeye çalışan bazı kişilerin, işte böyle büyücü yengelerdir, haset kişilerdir. Bunların boşanmaları, ayrılmaları, negatif şeyler yaşamaları, böyle musibetler, hasetlikleri, işte yaptıkları kötülükler, büyüler vesaire nedeniyle bunları da görebilirsiniz. Belki böyle sizi seven birisi böyle gelip belki size bir boşanma kararını da aktarabilir, gözlemlediğim. Hani diyebilir ki artık ben bu kadından bıktım, sıkıldım, kıskanç, işte böyle şöyle böyle. Ben bu kadından ayrılıyorum. Belki zaten ailenin ortalığı birbirine katan kişisi, belki zaten haset hani. E, Kendinize göre düşünebilirsiniz hani yenge kavramı üzerinden. Neden daha çok yengelere söyleniyor? Bir de halalara böyle çok söyleniyor. E, Bence şundan kaynaklı. Sonradan görmelik. Yani bir şey görmüyor bir yere kadar ve sonra gördüğü zaman da o sadece kendisinde olsun istiyor, başkasında olmasın istiyor. Bu da zaten yine aşağılık kompleksi, kalitesiz kişi davranışı. Böyle işte sülalede de bu tarz davranışlar yapmış, ortalığı birbirine karıştırmış, kötü niyetli kişilerin de burada belki hatta aslan ya da yengeç akrep balık etkili bir erkeğin, belki abiniz, dayınız, amcanız belki size diyecek ki işte ben boşanıyorum artık. İşte hani peşimi bırakmıyor diyecek, belki atıyorum. Hani böyle hani aile içerisinde de size çektirmiş, hatta aileye, sülaleye çektirmiş. Bazı özellikle üçüncü dişil enerjilerin baskınlık kurmaya çalışan da sonunun geldiği, kendi ailesinin belki boşanma süreçlerine girdiği şeylerde duyabilirsiniz. Ama çok umurunuzda olacağını görmüyorum. Çünkü siz oraya sırtınızı döneli zaten çok olmuş. Ama böyle hani belki işte bu abiniz, dayınız, amcanız size şey diyebilir. Sen haklıymışsın hani sırtını dönmekte. Ben de yakamı kurtarmaya çalışıyorum ama işte belki diyecek ki peşimi bırakmıyor. Bir de burada şunu söylüyor kartlar. Yani bu kişi bazlı da korunduğunuz, ailenin, soyun, sopun, malın, mülkün korunduğu etkiler söz konusu. Kartlar diyor ki ona zaten yar olmaz. Yani o yüzden böyle kişilerin de değişip, yani her halükarda hayattan hak ettiğiniz güzellikleri aldığınız, kötülük yapanların hayatınızdan çıktığı, o doğrultuda kötü olaylar yaşadığı ve etik, ahlaklı, doğru, dürüst, karakterli, hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişilerin de yükseldiği enerjiler gözüküyor. Bu mesajları da yine bu süreçler doğrultusunda düşünebilirsiniz. Belki böyle bazı kapılar size kapandı. Belki zamanında bazı kişiler sizi reddetti ya da size haksız, yani doğruyu söylemenize rağmen kapıyı yüzünüze kapattı, belki dışladı. Hani kendinize göre düşünün. Aslında sen korundun belki o kişilerin ya da o yerlerin kötülüklerinden de diyor kartlar. Şimdi o kötülükler, çok kötü şeyler yaşarken sen yükseliyorsun işte. Ve sınırlarını da korumaya devam et. Dünya kartı zaten. Edebileceğiniz etkiler de gözüktü aynı zamanda. Belki bu boşanma konusuyla birlikte işte mal mülk paylaşımı, yine hak ettiğiniz güzel şeylerin sizi bulması, evdir, yeni bir yerde yaşamdır, taşınma fırsatının karşınıza çıkması gibi süreçlerde yaşayabilirsiniz olasılıklar doğrultusunda. Evet, hatta belki hayatında bu kişi başka bir kadın olduğunu ve onunla yola devam etmek istediğini falan bile söyleyebilir. Kendi işinizi kurmak, zenginleşmek, tanınmak, ünlenmek, evlenmek, yuva kurmak, yani hayatı hak ettiğiniz değerlerde, hak ettiğiniz kalitelerle, yeni başlangıçlarla, sağlam temellerle, hak ettiğiniz güzelliklerle kurmanız gözüktü. Ama dediğim gibi detaylı açıkladım. Bu karakterli duruşu sergilemeyen, doğruluk doğrultusunda ilerleyemeyen kişileri önce değişim dönüşüm süreci bekliyor. Aslında belki popüler kültüre uymak için aslında hangi yanlışların ekmeğine yağ sürdüklerini görüp dönüştürmeleri doğrultusunda diyor kartlar, olasılıklar doğrusu. Bu Instagram sadece örnekte. Yani kendi hayatınıza göre yine düşünüp değerlendirebilirsiniz. Zaten buradaki kartlar da çok güzel çıktı. Buradaki kartlarda başka desteler olmasına rağmen çok güzel yükseliş, hak ettiğiniz başarı, refah, bolluk, bereket, evlilik, aile, zenginlik, çocuk, yurt dışı gezme, tozma, kendi işinizi kurma, kaliteli insanların etrafınızda olması ve kötü kişilerin kötü şeyler yaşayarak iyice hayatınızdan
defolmaları diyesim geldi. Enerjileri gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla bilgi edinebilirsiniz. Şimdi 3. desteğiyle devam ediyoruz. Bakalım. 3. desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda sizi kısmetinizde neler söz konusu, daha doğrusu olasılıklar doğrultusunda. Şöyle karıştıralım. Evet, 3. desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda kısmetinizde neler söz konusu? Kısmetinizde neler söz konusu? Kısmetinizde neler söz konusu? 2 kez kupa kraliçesi çıktı. Başka desteler bakın. Kısmetinizde neler söz konusu? Kısmetinizde neler söz konusu? Bakın kupa kraliçesi, kupa kraliçesi, aslan adam, aslan adam. Yani gözünüzün önünde çekiyoruz. Allah Allah, bu deste neden böyle çıktı? Bu desteği seçenler çok yengeç, akrep, balık. Yani su etkisi çok yoğun. Buradaki kartlarla da buradaki kartlarla da. Ya da bir tık başak etkili de olabilirler. Ya da aslan, ama daha çok su etkisi çok yoğun gözüktü. Yani bayağı yoğun gözüktü hem de. Kısmetinizde neler var? Olasılıklar doğrultusunda kısmetinizde neler var? Arkadaşlar, ben zaten Jüpiter yengeçe girdiğinde demiştim. Arkadan iş çeviren ama yüze gülen, böyle iyilik istiyormuş gibi gözüken, yediren içiren ama aslında o yedirmesi içirmesiyle bile fesatlık peşinde, fitne fücurluk peşinde olan, ama işte yedirdiği içirdiği ve bakıyor gözüktüğü için böyle iyiymiş gibi kabul edilen, ama arka plan, atıyorum, belki çok iyi bir eş gibi gözüküyor. Eşine işte canım kocam diyor, bilmem ne diyor, arka planda aldatıyor ama mesela. Öyle yaptığı için kimse ondan da şüphelenmiyor. Böyle yengecin gölgesi budur. Hani çok tatlış gözükür, çok namuslu gözükür, inançlı gözükür. Bazen spiritüel gözükür ama arka planda büyüydü, negatif enerjiydi. Ondan sonra kimsenin yükselmesini istemez mesela. Çekemez. Akrebin de aynı zamanda gölgesi bu. Böyle hani burada neden bunları söylüyorum? Çok fazla su etkisi çıktı ve gölge taraflarıyla çıktı. Bu desteği seçenler çok yüksek ihtimal ya su etkili ya da siz geçmişinizde, özellikle bu Jüpiter yengeç sürecinde olabilir. Bir de Kuzey Ay düğümü de balıktaydı zaten. Su etkili bazı kişilerin yalanları, dolanları, kendilerini böyle tatlış ve iyi gösterirlerken sizi böyle saf dışı bırakmaya çalışmaları, pasif agresif davranışlarıyla karşılaşmış olabilirsiniz bu desteği seçenler. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer siz su etkili birisi olarak bunu başkasına yaptıysanız, atıyorum arkadaş ortamınızdan birisini dışlamışsınızdır sırf kıskandığınız için. Özellikle yengeç, akrep, balık etkili birisiyseniz. Sırf böyle, ya da düşmüştür, zor bir süreç geçiriyordur. Normalde çok karakterli, belki başarılı birisidir. Kıskandığınız için tam düştüğü zaman da bir tane de belki dışlayarak, engelleyerek, hakkında belki dedikodu çıkararak, hatta belki bir taneden de fazla siz vurmuşsunuzdur tabiri caizse. Burada o yüzden bunu yapan kişilere şu bekliyor, gözlemlediğim. Kendilerinin yalnız kalması, kendilerinin depresyona girmesi ve
o güvendiği arkadaşlıkları, yanında sandığını kişilerden de hayatın onları uzaklaştırması ve hakkına girdiğiniz, bu belki Başak Aslan etkili özellikle bir kişinin ne zaman ki helali kalırsın, sadece lafta sözde değil, davranış olarak da bu sinsi simsor diyesim geldi. Fitne fücur davranışları ne zaman ki yapmayı bırakırsın milleti salak yerine koymaya çalışarak, o zaman belki hayatın yoluna girmeye çalışabilir. Ama burada yani özellikle su etkili kişilerdenseniz ve böyle tatlışlık adı altında aslında içten içe takdir ettiğiniz, beğendiğiniz, güzelliğidir, başarısıdır, bolluğu, bereketidir, iyi karakteridir. Bunları takdir etseniz de bunu böyle hani dile getiremiyorsunuzdur. Arkadan oyun çevirmeye çalışıyorsunuzdur. Fitne fücurlukla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuzdur. Bunları yapan sizseniz eğer, iş ortamınızdandır, arkadaş, sosyal medya fark etmez. Bunları yani sen aslında o insanı düşürmeye çalıştığın yere sen düşüyorsun diyor kartlar. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten aslan tutulmasına uygun kartlar çıktı biliyor musunuz? Tam bu fitne fücurluklar, bakın 3 deste de böyle. Karakterli olan, iyilik, güzellik, doğruluk doğrultusunda ilerleyen kişilerin çok güzel şeyler yaşaması ama tatlışlık maskesiyle fitne fücurluk peşinde koşan kişilerin de o tuzaklara kendilerinin düşmeleri. Kazandıklarını zannetmişlerdi ama şimdi o tuzaklara kendileri düşüyorlar diyor kartlar. Onun dışında burada zamanında sizi ertelemiş, dışlamış, itibarsızlaştırmaya çalışmış, arkanızdan konuşmuş. Bu yüzden de aranızda belki bir ego savaşı, bir çatışma ortaya çıkmış. Yengeç, akrep, balık, kendi burcu, yükseni ya da ay burcu bu etkide olan bir dişil enerjinin sanki bunları hiç o yapmamış gibi, işte o aslında sizi çok seviyor, size çok değer veriyor gibi, yine böyle akıl oyunlarıyla, ruh hastası gibi davranışlarla bu kez kapınızı çaldığını görebilirsiniz. Karakterli kişiler özellikle, daha çok Başak ve Aslan etkili kişiler bunu görebilir. İşte seni seviyorum, işte böyle bir başlangıç üzerinden sevgi dolu, işte belki tekrar arkadaş olmak, takipleşmek ya da böyle sizi bir yerlere davet etmesi, sizden ikinci şans isteyebilir ama belki bu kaçıncı ikinci şans burada gözlemlediğim. Bunu söylüyor kartlar ve ben sizin o ikinci şansa vermeyeceğiniz etkileri görüyorum. Kartlar diyor ki iyi yapıyorsun. Çünkü bu kişi seni itibarsızlaştırmaya çalıştı. Hatta bu kişi ya da kişilerin taşınması, iş değiştirmesi, yani böyle yolculuklarla ilgili iki tane kart aynı anda çıktı. Yani siz de belki, yani çünkü zamanında belki sizi delirtmeye çalıştılar. Sizi böyle ruh hastası gibi, psikolojisi bozuk birisi gibi göstermeye çalıştı belki bu kişi. Kendisini böyle tatlış, iyi kız gibi göstererek, kupa kraliçesi çünkü. Kendini çok öyle göstermeyi bilir kupa kraliçeleri. Ama arka planda da o bakın burada ay kartı, asıl ruh hastası kendisi. Ama kendi yanlışına alet edemediği noktada ya da birilerini kıskandı, yani yengeçler mesela doğaları gereği bile, hatta sepet deneyi üzerinden anlatıyorlar bunu. Bir yengeç o sepetten kurtulmaya çalıştığında bile diğer yengeçler onu aşağıya çekiyormuş. Ulan ne aşağı çekiyorsun? Çıksın, belki çıkınca sana da el uzatacak yani. Yani yengeç doğası gereği kendini geliştiremediyse, akrep de böyle. Yani kendinden daha iyi kişiyi çekemiyor ve aşağı düşürmeye çalışıyor ve bunu yaparken de tatlışlık maskesiyle yapıyor, iyilik maskesiyle yapıyor ama içinde aslında fitne, fücurluk, hasetlik söz konusu. Siz olmaya çalışan, aslında içten içe sizi çok beğenen, gizli hayranlık besleyen ama böyle bunu açıkça göstermek yerine sizi dışlayarak, gözükürde de hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükerek, böyle sinsi sinsi davranışlarla sizi dışlayan, böyle arkanızdan dedikodulara sebep olan, ama sizin de böyle hiç takmadığınız, kendi kalitenizle hayatınızdaki güzelliklere devam ettiğiniz birisinin tekrar kapınızı çaldığını görebilirsiniz. Bunu söylüyor kartlar. Ve bu kapınızı çalarken belki bir taşınma, bir yolculuk süreci olabilir. Hani pişmanlığı olabilir. Hani size şey diyebilir. Belki taşınıyor, belki iş değiştiriyor. Hani lütfen onu affedin. Böyle küs ayrılmasın, böyle küs gitmesin. Ben sizin çok şey yapacağınızı görmüyorum.
hani okey diyeceğinizi görmüyorum açıkçası kartlarda ve gittiği yerlerde de sizi düşürmeye çalıştığı konuma kendisi düşebilir zamanla. Yani uzun vadeli kendi kendine karma oluşturmuş bir kupa kraliçesi bu, gözlemlediğim. Yani iyice o engelini, o mesafesini sürdürebilirsiniz. Çünkü neden? Yanınızda da olabilirdim, takdir ederek, değerinizi bilerek, ama o karşınızda olmayı, hatta arkanızda olmayı tercih etti. Kendi aşağılık kompleksiyle ve üzerine bir de arkanızdan dedikodular, laflar, ortalık karıştırmalar, itibarınızı zedelemeye çalışmalar, bunları yaptı. Şimdi sizi düşürmeye çalıştığı yere siz karakterli duruşunuzla yola devam ederken kendisi düşebilir. Bunu söylüyor kartlar. Ve siz de belki sonradan önünüzdeki süreçte duyabilirsiniz. Bu kişi şuraya taşınmıştı, şuraya seyahat etmişti. Başına bunlar gelmiş, çok mutsuzmuş, depresyona girmiş, delirme aşamasına gelmiş gibi şeyler duyabilirsiniz. Gözlemlediğim. Bu kişilerden su etkisi ve ikizler etkisi de gözüküyor bir tık. Ama çok böyle kendi burcu, yükseni ya da ay burcu su aşırı gözüktü yani burada. Olasılıklar da olsa zaten bir taşınma süreci gözüküyor. Bu tatlışlık maskesiyle arka planda sinsilikleri, simsorlukları yapan kişilerin ama sizin kapınızı da çalıyor sanki, bakın. Ama kartlar diyor ki istediği kadar çalsın, istediği kadar şans istesin. Seni salak yerine koyduğunu zannetse de hayatı salak yerine koyamaz. Hayat onu seni düşürmeye çalıştığı yerlere düşürecek. Ağır depresyonlar. Acımıyor. Bakın, güneş tutulmasından sonraki enerjilere bakmak istemem. Yani boşa değilmiş. Gerçekten karakterli, etik, düzgün, iyilik, güzellik doğrultusunda merhametli, vicdanlı ilerlemesine rağmen özellikle o Jüpiter yengeçte, Kuzey Ay düğümü balıkta bu iyilik, güzelliği zayıflık zannedip, bu tarz kişilerin bir de Güney Ay düğümü de Başak'taydı, arkasını iş çeviren, sinsilik yapan, değerini küçültmeye çalışan, itibarını işte küçültmeye çalışan, bu kadar iyilik ve güzellik peşinde olmasına rağmen bu tarz kişiler, bunları yapan kişilere hayat acımıyor. Bunu söylüyor kartlar. Bir de ben ne hissettim biliyor musunuz? Yine burada da belki siz çok sonradan duyacaksınız bu kişilerin düştükleri durumları. Bazılarınız için bağımlılıklarınız söz konusuysa, Allah uzak tutsun bağımlılık seviyesindeki şeylerden. Burada da gözüktüğü, burada da gözüktüğü için söylüyorum. Bunları aşmanızla ilgili yeni şanslar, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Belki böyle işte daha çok yürüyüş yapmak ya da yolculuk, seyahatleri üzerinden şanslar elde edebilirsiniz. Böyle bağımlılıklardan özgürleşme doğrultusunda güzel şanslarınız olabilir. Bunlara dikkat edin. Bağımlılık seviyesindeki şeylerden, dediğim gibi Allah korusun, Allah uzak tutsun. Ya da hani böyle bazı yerlere seyahat ettikçe de bazı şeylere meylediyorsanız, işte yurt dışında falan belki işte iptal negatif kötü şeyler, kartlar diyor ki o hataya düşme tekrar. Hani iradenle yola devam et, o zaman senin için daha güzel şeyler gelecek. Yani tekrar aynı şeylere düşerseniz bağımlılık açısından delirme, depresyona girme, kafayı sıyırma gibi şeyler de yaşayabilirsiniz. İptal negatif kötü şeylere ya da bunun cezasını alma. Biliyorsunuz yasal değil bazı şeyler. Belki yurt dışında siz rahat rahat yapacağınızı düşünüyorsunuz. Ne oldu? Bağımlısı oldun. Yine suyun gölgesi, bakın. Suyun gölgesi bağımlılığa çok yatkındır. Geldin ülkeye, yasal değil. Yine istiyorsun, yasal değil. Kullanmaya çalışırken belki geçmişte kurtulmuştun ama bu kez kurtulamayabilirsin. O yüzden bağımlılık seviyesindeki şeylerden uzak dur diyor burada size kartlar. Şifalandırabileceğiniz etkiler var. Ama kendi iradenizi de korumanızla çok doğru orantıda. Hayvanlara, doğaya bol bol destek olun, yardım edin, hayvan besleyin. Yani enerjinizi böyle bir süreçten geçiyorsanız da iyilik, güzellik doğrultusunda oralara yöneltin. Kötü arkadaşlıklar, arkanızın iş çeviren kişiler, bunların da dediğim gibi belki aynı zamanda bunların böyle bağımlılıklara meylettiğini falan da gözlemleyebilir bazılarınız. Çok kötü süreçleri gözüküyor biliyor musunuz? Yani 3 destede de bu kadar farklı gibi gözüken destelerle bu anlamların çıkması
Zaten bu sene kader çarkı senesi. Zaten yine ilahi adalet anlamını taşıyor Jüpiter üzerinden. Ben bunu zaten sene başında bilgilendirici şekilde de Reel'la anlatmıştım YouTube'da. Jüpiter iyicil gezegen olarak bilinir ama yani sen ne yaparsan onu büyütür. Niyetin kötüyse o, iyi değilse o, ya da sen doğru dürüst hakkaniyet doğrultusunda yaşıyorsan o ama fitne fücurluk doğrultusunda yaşıyorsan o. Yani o yüzden hatta bazı astrologlar der, bazı kişiler Jüpiterlerini iyi çalıştırmadıkları için kötü şeyler. Jüpiter sürecine giriyor belki astroloji haritasına göre. Zannediyor ki başına güzel şeyler gelecek ama niyeti temiz olmadığı için. Çünkü Jüpiter saf iyilik enerjisidir. Üst bakış, birlik, bütünlük bilincidir. Hayvansever, doğasever şekilde yaşama enerjisidir. İnançlı şekilde. Bu bakış açısında değilsen, yalan dolan peşindeysen, atıyorum üçlü ilişki peşindeysen, bağımlılık zaten hiç sevmez. Hani o zaman o doğrultuda olay getirirsen sen de dersin ki sen Jüpiter sürecindeydin, neden bunları yaşadın? O yüzden ezbere de ilerlememek önemli. Gezegenlerin de kendi süreçlerinde her şeyi Allah yarattı. Gezegenlerin de kendi tekamül süreçleri olduğu söylenir. Yani insan hayatlarıyla bağımlı şekilde. Onları da yaratan Allah, bizi de yaratan Allah. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Zaten tasavvufta bu her şeyin bir olması, birlik, bütünlük bilinci çok detaylı işliyor. O yüzden astrolojiyi de tarotu da işte şu gözüktü şöyle böyleden ziyade, kesinlik bakış açısından ziyade, ki ben en başından beri bu şekilde ilerliyorum. Gözüken olasılık bu. Ama işte burada şu gezegenle bağlantılı şu etki var. Mesela burada ne diyor? Ben mesela şunu burada demiyorum. İşte bağımlılıklar gözüküyor, o hayatınız işte boka döndü bilmem ne. Kesin böyle olacak, yandınız, bittiniz, iptal. Bunu yapanlar da söz konusu ama bu değil yani. Astroloji de bu değil, tarot da bu değil. Burada diyor ki bak böyle bir şeyle sınanma potansiyelin gözüküyor ama karakterini korursan, iradeni korursan, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım edersen bunu atlatabilirsin. Ve sana kötü niyetle yaklaşan işte kişiler tam tersi bunlar içerisine düşebilir, atıyorum iptal. Onlar da o kötülük, fitne, fücurluktan çıkmayı öğrenene kadar gibi. Yani burada olasılıklar doğrultusunda yorumlamak ve bu üst bakış açılarıyla, yani ne anlatıyor, neden bu çıktı, neyi anlatıyor. Belki bu yorumların ötesinde de bu şekilde yorumlandığında dinleyen kişi de kaliteli ise, kabı genişse hayatında gözlemcide kalır ve belki bu yorumların çok daha ötesinde şeyler öğrenir zaten yaşadığı olaylarla. Ben şunu duymuştum, bunu yaşadım. İşte bu gezegensel etkiyi de öğrenmiştim, biliyorum. Ben aslında şu demek oluyormuş. Yani o yüzden kuantum bakış açısından bakmak, üst bakış açılarından bakmak ve insanların kendilerini düzgün şekilde bu tarz kişilerle değil, düzgün kaliteli kişilerle bakış açılarını geliştirerek hayatı yaşaması o yüzden önemli. Şimdi bu yeni düzenlemelerden sonra herkes böyle konuşmaya çalışıyor. Ben senelerdir yani doğru olanın zaten bu olduğunu anlatmaya çalışıyordum yani. Ya bu alanlara giriyorsanız bir zahmet hani zaten bu şekilde, hani herhangi bir şey gerekmeden zaten kendinin senin bu şekilde yorum yapman gerekiyor bu bakış açılarıyla. Bunları da burada söylediysem vardır sebebi. Çünkü iyi niyeti sömürülen, doğru duruşu sömürülen kişileri kötü, yani gizli hayranlarınız mesela tamamen hayatın, yani burada e, belki siz bir hayatın bir noktasında karşılaşmıştınız, denk gelmiştiniz ama değerinizi bilmek yerine yüzünüze gülüp arkanızdan iş çevirdiği için bu kişi tamamen hayatından uzaklaşıyor ve seni düşürmeye çalıştığı yere kendisi düşüyor diyor kartlar. Belki diyor ki ben zaten ondan ikinci şansı isterim. Zaten özür dilerim, affeder. Yani burada siz affetseniz de hayat acımıyor bu kişilere. Bunu söylüyor kartlar. Ki zaten sizin de çok affedeceğinizi de görmedim. Yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Ve bağımlılık derecesindeki şeylere çok dikkat edin. Bunların da gezegensel karşılıkları var mesela. Mesela Satürn akrep, Satürn balık, Satürn yengeç. Özellikle Satürn su etkili gezegenlerdeyse ya da Neptün, mesela Neptün oğlak. Bunların kesinlikle zaten bağımlılık seviyesindeki şeylerden,
alkol bağımlılık seviyesinde alkol, kumar vesaire hani iptal negatif kötü şeylere uzak durması gerekiyor zaten mesela. Gezegensel bunun karşılığı da var mesela. Bunu biz astrolojide görüyoruz. Tarotta görüyoruz. Bunu zaten dinlerde söylemiş, felsefelerde söylemiş. Yani her şey bir aslında yani bakabilen için. Kötü niyetli kişilerin taşınma, uzaklaşma, yer değiştirme süreçleri de gözüktü. Atıyorum belki bu kişi iş ortamınızda itibarınızı zedelemeye çalıştı. Su etkili birisi olabilir. Arkadaş çevrenizden olabilir. Burada şey görebilirsiniz. Hani belki bu kişinin taşınması, yer değiştirmesi ve sonra sizden tekrar şans isteyebilir. Belki birilerinden haber yollayarak ya da direkt kendisi iletişime geçerek. Ama kartlar diyor ki yemezler. O böyle tatlışlık maskeleriyle hep kimse anlamayacak zannediyor ama hayat ona acımıyor diyor burada kartlar. Sinsiliklerinden vazgeçmediği için. Ama eğer bunu yapan sizseniz, özellikle kendi burcunuz, yükseleniniz, ay burcunuz, yengeç, akrep, balık etkili olup kendinizi çok iyi bilirsiniz. Böyle yüzlerine gülüp insanların arkasından bir takdir etmek, bir böyle destek olmak hak getire. Bir de yüzüne gülüp arkasına iş çevirmeler, dışlamalar, bilmem neler böyle sinsi sinsi oyunlar yapan kişilerden değilseniz eğer burada kartlar bu kez diyor ki onları düşürmeye çalıştığın oyunların içerisine sen düşüyorsun. Yalnız bırakılman, engellenmen, belki işte iş ortamından uzaklaştırılman, taşınmak zorunda kalman gibi süreçler gözüküyor diyor kartlar olasılıklar doğrultusunda. Ta ki insanlara yaptıklarının ne kadar acımasız olduğunu görebilene kadar sen. Hakimiyet, sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor, rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Bu özellikle Başak ve Aslan etkili kişiler için. Zaten bakın Aslan görüyorsunuz. İşte o Jüpiter yengeçte özellikle ortaya çıkan, Kuzey Ay düğümü balıkta ortaya çıkan hainler, sinsiler bunlar geride kalıyor. Size düşürmeye çalıştıkları şeylere kendileri düşüyorlar ve hayat acımıyor onlara diyor. Onlar belki senden tekrar şans isteyecek. Özür diliyor gibi gözükecek belki. Kendince çünkü hayatı da böyle kandıracağını zannediyor. Ama hayat acımayacak ona. Çünkü hayat e, hayatı yani hayat kendisini salak yerine koymaya çalışanı hele hiç acımaz. Çünkü o da aslında size acımadı tatlışlık maskesiyle. Siz dışlandığınızda kendisi böyle ön planda gibi gözüktüğünde değeriniz bilinmediğinde depresyona girdiğinizde içten içe memnun oldu. İstediğim buydu dedi. Yapmaya çalıştığım buydu dedi. Siz belki kendi fikirlerinizden şüphe ettiniz. Belki delirecek gibi oldunuz. Neler atlattınız. Burada diyor ki şimdi aynı şeyleri o da yaşasın bakalım akıllanacak mı? Sen o şeyleri yaşamana rağmen tılsım dokuzlusu ve güç kartı. Ayakta karakterle iyi güzel, merhametli vicdanlı insan olarak hayata devam ediyorsun. O yüzden seni artık ödül bekliyor ve bu tarz kalleşlerden, şeref yoksunluklarından, OROSPU'lardan ama kendilerini çok ahlaklı gibi gösteren, iyi kız gibi gösteren kişilerden de hayat seni uzaklaştırıyor diyor kartlar. Ve kötü alışkanlıklar. Ya belki bu tarz kişi de bir kötü alışkanlık sizin için belki. Ya da bu su etkili kişidenseniz siz kendi bu tarz kötü alışkanlıklarınız aynı zamanda bunlara da dikkat edin. Olasılıklar doğrusu yani insanların çekemediğiniz için yüzlerine gülüp arkasını iş çevirme durumlarından vazgeçmen gerekiyor diyor kartlara. Yani ister vazgeç ister vazgeçme. Burada hayatta sana ona göre muamele edecek. Çünkü sen tatlış gözükerek kimseye acımıyorsun. İnsanların hayatlarında oluşturduğun zararları bilerek yapıyorsun tatlış gözükerek. Hiç sanki senin suçun yokmuş gibi davranarak. Her şeyi aslında arka planda sinsice sen yapıyorsun dedikodularla, dolduruşlarla yapıyordun daha doğrusu. Şimdi aynılarını sen yaşayacaksın diyor. Buradaki özellikle sinsi su etkili kişilere ve bir tık ikizler etkili kişilere. Daha çok Başak, Aslan etkili. Yani bu burçlar olmak zorunda da değil illa. Yani daha çok karakterli duruş sergilemiş. Bu tarz şeylere maruz kalsa da iyiliğinden, güzelliğinden, karakterinden, merhametinden, vicdanından ödün vermemiş. Aynı duruşta bu hakimiyet kartında söylediği gibi aynı karakterli duruşta
iyilik, güzellik doğrultusunda, öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer doğrultusunda hayatına devam etmiş kişileri de güzel şeyler beklerken bu sinsiler de sizin hayatınızdan uzaklaşıyor ve hayatınızdan temizleniyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Belki tayinleri çıkıyor, belki aynı iş ortamındasınız, bir bakmışsınız rotasyon olmuş, görevini başka yere vermişler bu kişinin, atıyorum belki, gibi gibi. Böyle hani durumlarda yaşayabilirsiniz ama bu sinsilerdenseniz siz bunları yaşayabilirsiniz. Bir bakmışsınız başka yere gitmişsiniz ve orada siz dışlanıyorsunuz belki. Orada sizin arkanızdan konuşuluyor belki ve depresyon vesaire vesaire, hani burada çok ağır ruhsal ve psikolojik şeyler yaşayabilirsiniz. Karmik, başkalarını o şeylere sokmaya çalıştığınız için. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Bunu yapmayan kişilerin de kulağına gelebilir. Aa, şuraya gitmişti, orada hiç mutlu olamamış, şunlar gelmiş, psikolojisi bozulmuş, bilmem ne falan gibi şeyler kulağınıza da gelebilir düzgün ilerleyen kişilerin. Yani bu kupa kraliçesi nasıl birisi dedim? Hep bana diyen birisi. Kaşıkla verip kepçeyle almaya çalışan birisi. Hırslı birisi. Sadece kendisi yükselsin isteyen birisi. Ve bir seyahati, bir yol, yer değişikliği, taşınması çok net gözüküyor. Ve manipülatif birisi. Kendini iyi ve doğru gösterirken aslında arka tarafta işte bencilce sinsilikler yapan birisi. Kendinden üstün gördüğü kişinin yüzüne gülerken arkasından oyunlar çeviren birisi. Belki eşi varsa, evliyse ya da evleneceği kişi gibi gündemleri varsa ya da hayatındaki otorite figürleriyle ilgili de önemsenmediği, onların belki maddi sıkıntı yaşadığı ya da kendisine maddi sıkıntı yaşattığı, bunun da psikolojisini kötü etkilediği süreçlerde yaşayabilir bu kupa kraliçesi. Evet. Çok zor şeyler yaşayacağı gözüküyor ya. Boşanma gibi gündemleri de olabilir evliyse. Yine negatif kötü şeyleri iptal edelim. Yani e, ya da resmi yerler, otorite figürleri tarafından uzaklaştırılma, saf dışı edilme gibi süreçleri olabilir. Evet, üçüncü deste. Yine negatif kötü şeyleri iptal edelim. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.